Bugün Türk savunma sanayinin geliştirdiği öyle bir uçak projesinden bahsedeceğim ki Türkiye'nin bugüne kadar havacılıkta geliştirdiği her şey bir yana, bu tek başına diğer yana desem abartmış olmam. Hava Soç projesinden bahsediyorum. Bu proje sayesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin karşısında direnebilecek bir güç kalmayacak. Yine bu proje sayesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçaklarını düşürebilecek bir hava savunma sistemi de kalmayacak. Muhtemelen abarttığımı düşünüyorsunuz. O zaman daha fazla uzatmadan Aura Sebilon sponsorluğunda Hava Soç projesini detaylarıyla konuşalım da abartmadığımı hızlıca anlayın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Öncelikle kısaca ve temel seviyede elektronik harp ve hava soç kavramlarından bahsetmekte fayda var. Elektronik harp, düşmanın elektronik ortamı yani elektronik sinyalleri kullanmasını engellemek ve dost unsurlarında bu sinyallerden en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak için yürütülen faaliyetlere deniyor. Genellikle elektronik harp kavramı 3 ana sütun üzerine inşa edilir. Elektronik destek, elektronik taarruz ve elektronik koruma. Hava Soç projesi bu 3 kabiliyeti de bünyesinde barındırıyor. Ama isminden de anlayabileceğiniz gibi esas uzmanlığı standoff jammer yani uzaktan karıştırma. Standoff kavramı uçağın düşman hava savunma sistemlerinin ve avcı uçaklarının menziline girmeden yani güvenli bir mesafedeyken görev yapabilmesi anlamına geliyor. Güvenli bir mesafeden kastettiğimiz genelde yüzlerce kilometre ötesi. Hava Soç çok yüksek güçlü AESA radarları ve alt sistemler taşır. Bunların sayesinde düşman radarlarını işlevsiz hale getirebilir. Telsizlerini susturur ve komuta kontrol ağını felç eder. Peki bu nasıl bir avantaj sağlıyor? Bu faaliyetler sayesinde sizin hava gücünüz yani savaş uçaklarınız ve insansız hava araçlarınız düşman hava sahasına girdiğinde oradaki tehditler tamamen yok edilmiş oluyor. Yani aslında kendi hava kuvvetlerinize elektronik bir güvenlik koridor açıyorsunuz. Hava Soç uçağı tam olarak bu işe yarıyor. Peki bu kadar işe yarayan bir uçaksa neden şimdi gündemimize girdi? Aslında bu yeni bir proje sayılmaz. Yani daha doğrusu talep ve hayal anlamında çok yeni bir proje diyemeyiz. 90'ların sonlarına kadar uzanıyor. O dönemde Türk Hava Kuvvetleri Balkanlar ve Orta Doğu'daki gerginliklerde modern savaş uçaklarının gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı çok kırılgan olabildiğini gördü. İşte bu yüzden böyle bir sistem hayali o zamanlarda başladı. Ama böyle bir sistemi inşa etmek için sadece bir uçak satın almak yetmiyordu. Dünyanın en ileri radar ve sinyal işleme teknolojilerine sahip olmanız en önemli zorunluluktu. Haliyle o dönemin Türkiye'si için bu iş çok mümkün değildi. Ama yine de kavramsal anlamda da olsa çalışmalar vardı. Proje ilk başta hava konuşlu erken ihbar sistemi, daha sonra gölge projesi gibi isimlerle olgunlaşmaya başladı. Ama bu projenin esas kırılma noktası Aselsan'ın Koral sisteminin geliştirilmesi oldu. Biliyorsunuz Koral, kara konuşlu bir elektronik harp sistemi ve operasyonel sahada özellikle de Suriye'de rüştünü ispat etti. Tabi böyle olunca bu sistemi bir uçağa koyup 50 bin fit yüksekliğe çıkarsak ne olur sorusu ortaya çıktı. Ve bu sorunun sonucunda da 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı Aselsan TUSAŞ ortaklığıyla Hava Soç Sözleşmesi'ni imzaladı ve resmi olarak proje başlamış oldu. Bu elbette uzun soluklu bir proje. Hatta normal şartlarda bunun çok daha uzun sürmesi gerekiyordu. Ama Türkiye'nin sahip olduğu elektronik harp altyapısı bu işi hızlandırdı ve şu an bu uçaklar teslimat aşamasına geldi. Uçaklar diyorum çünkü toplamda 4 adet uçak üretilecek. Bu uçaklar Kanadalı Bombardier firmasından alınan Global 6000 iş jeti platformlarının üzerine inşa ediliyor. Neden bu uçağın seçildiğini birazdan konuşuruz. Ama 2018'den beri bu uçaklar üzerinde yoğun mühendislik faaliyetleri yürütülüyor. Bu yıl yani 2026 içerisinde 4 uçaklık tam bir filo Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Yani 2026 yılı Türk Hava Kuvvetleri için bir devrim olacak. Türkiye ilk elektronik harp filosunu havada kurmuş olacak. Peki neden Kanadalı şirketin bu uçak modeli tercih edildi? Elbette bu rastgele bir seçim değil. Uzun araştırmaların sonucunda belirleniyor bu platformlar. Elektronik harp uçakları üzerlerindeki sistemlerin yüksek enerjiye olan ihtiyacı ve ürettikleri aşırı yüksek sıcaklıktan dolayı özel platformlar isterler. Global 6000 buna uygun. Yüksek irtifada uzun süre havada kalabiliyor ve iç hacmi çok geniş. 51 bin fit maksimum irtifası var. 11 bin kilometre maksimum menzile sahip. Yaklaşık 950 kilometre hıza ulaşıyor ve maksimum kalkış ağırlığı 45 ton. Yani büyük bir platform ve Türkiye bu platformun üzerinde bayağı değişiklikler yaptı. Sadece alt sistem anlamında değil, gövde üzerinde de ciddi yapısal değişiklikler yapılıyor. Devasa AESA antenlerini barındıracak yanak radomları ekleniyor. Kanat uçlarına hassas dinleme antenleri yerleştiriliyor ve dediğim gibi çok fazla elektrik ihtiyacı var. Bu devasa elektriği üretmek için uçağın güç dağıtım sistemi ve bu sistemleri soğutmak için iklimlendirme altyapısı tamamen TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla yeniden tasarlandı. Yani aslında Kanada'dan uçak alındı ve yepyeni bir uçağa dönüştürüldü. Tabi esas değişiklik yani en önemli kısım bunlar değil.
Görev sistemleri. Havasoş'un bütün görev sistemleri Aselsan tarafından geliştirildi. Bunlar neler? Mesela radar elektronik destek sistemi. Bu sistem uçağın kulakları ve gözleri diyebiliriz. Görevi yüzlerce kilometre ötedeki düşman radarlarından yayılan sinyalleri yakalamak. Bu sistem çok geniş bir frekans bandında tarama yapıyor. Sinyalin hangi tür bir radara ait olduğunu saniyenin binde biri hızında tespit ediyor. Yani yakaladığı radar sinyali bir S-400 bataryasına mı ait yoksa düşmanın jetine mi ait, bunu muazzam bir hızla ayırt edebiliyor. Yine sinyalin geldiği yönü ve daha da önemlisi sinyal kaynağının konumunu milimetrik bir hassasiyetle belirleyebiliyor. Bir diğeri de radar elektronik taarruz sistemi. Tespit edilen düşman radarlarını susturan alt sistem bu. Yani aslında hava savaş uçağının elindeki kılıç diyebiliriz bunun için. Bu sistem AESA teknolojisini kullanıyor. Bu sayede hava savaş aynı anda birden fazla düşman radarını farklı tekniklerle karıştırabiliyor. Yine bir diğer önemli sistem de haberleşme elektronik destek ve taarruz sistemi. Savaşlarda mesele sadece radarları susturmak ve tespit etmek değil. Telsiz haberleşmesi ve veri linkleri en az bunlar kadar önemli olabiliyor. Hava savaş düşman birlikleri arasındaki telsiz konuşmalarını yakalayabiliyor. Bu hatları gürültü karıştırmasıyla tamamen kesebiliyor. Frekans atlamalı modern telsiz sistemlerine ve taktik veri bağlarına karşı bile son derece etkili. Yine önemli bir diğer alt sistem de kendini koruma alt sistemi. Deminden beri bu uçağın ne kadar etkili olduğunu anlattık. Buradan şu sonucu rahatlıkla çıkarabiliriz. Demek ki düşman için de en öncelikli hedef bu uçak olacak. Bu yüzden uçak kendisine yöneltilen füze tehditlerini hızlıca algılayıp pilotu uyarıyor ve otomatik olarak karşı tedbir sistemlerini devreye sokuyor. Ne gibi sistemler derseniz? Flare ya da lazerli yanıltma gibi koruma sistemleri var. Yani bugün konuştuğumuz uçak bambaşka bir uçak. Türkiye'nin havacılık projelerinin hepsi bir yana, bu bir yana desem gerçekten abartmış olmam başta söylediğim gibi. Tabii bir sistemi bu kadar konuşunca Türkiye'de akla gelen ilk soru hep aynı. Sistem ne kadar yerli? Taşıyıcı platformu Kanada'dan aldığımız için yerlilikle ilgili soru işaretleri oluşabiliyor. Ama bu projede taşıyıcı platformun hiçbir önemi yok. Çünkü zaten kullandığımız bir iş jeti. Herhangi bir olumsuz durumda dünyanın birçok farklı yerinden benzer bir platform satın alabilirsiniz. Ki zaten Türkiye ihtiyacı olan 4'ünü önceden satın aldı. Yani platformla ilgili bir ambargo yeme ihtimalimiz yok. Önemli olan şey bunun alt sistemleri. Yani Global 6000'i hava soca dönüştüren sistemler. Alt sistemleri zaten az önce konuştuk. Bunların tamamı Aselsan tarafından milli imkanlarla geliştirildi. Ama bir detaya daha değinmekte fayda var. Projenin en kritik parçası AESA anten modülleri. Bu modüller galyum nitrat yani GaN teknolojisiyle üretiliyor. Bu teknoloji dünyada sadece birkaç ülkenin elinde var. Galyum nitrat geleneksel teknolojilere göre çok daha yüksek güç yoğunluğu ve ısı dayanımı sunuyor. Aselsan kendi galyum nitrat çip üretim tesisine sahip olduğu için bu modülleri kimseye muhtaç olmadan üretebiliyor. Bunun dışında görev bilgisayarları, sinyal işleme algoritmaları ve milyonlarca satır koddan oluşan yazılımlar tamamen Türk mühendislerinin eseri. Yani bu projede kritik bütün parçalar tamamen yerli. Ki zaten böyle olmak zorunda. Böyle bir sistemi özgürce kullanım vaadiyle kimse kimseye satmaz. Gerçi alabileceğiniz yerler o kadar kısıtlı ki satılan bir şey olsaydı bile biz bunlardan faydalanamazdık. Çünkü dünyada bu teknolojiye sahip ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Onlar da bize pek dost sayılmaz, işte Türkiye böyle bir lige dahil oldu. Şimdi işin biraz daha detayına inersek aslında Türkiye bu konuda bir anda ciddi bir atılım yaptı. Sadece Hava SOŞ projesiyle sınırlı kalmadık. Bir de İHA SOŞ projemiz var. Bayraktar Akıncı yüksek faydalı yük kapasitesine sahip. 1500 kilogram yük kapasitesi var. Bu sayede ağır elektronik harp podlarını taşıyabiliyor. Zaten bu podları taşıyabilecek dünyadaki nadir İHA'lardan biri bu. Ve Aselsan Akıncı'yı İHA SOŞ platformuna dönüştüren Antidot pod ailesini geliştirdi. Bu ailede Akıncı'ya entegre edildi ve dünyada benzeri olmayan bir güce kavuştuk. Akıncı Antidot 2U ES ile düşman hava savunma radarlarını tespit ediyor. Sinyal türlerini sınıflandırıyor ve kaynağın konumunu hassas şekilde belirliyor. Antidot 2U EA ile tespit ettiği radarlara yüksek güçte karıştırma uyguluyor. Sahte hedefler oluşturuyor ve radarların kilit atmasını engelliyor. Antidot 3U ile insansız hava araçlarının kontrol linklerini ve GPS sinyallerini karıştırıp onları etkisiz hale getiriyor. Tüm bunların yanında bir de Akıncı'nın burun kısmında milli AESA radarı olan Murat radarı var. Bu radarla Akıncı hem hedef tespiti yapıyor hem de bir karıştırma yeteneğine daha sahip oluyor. Yani bu işin de insansız hava aracı versiyonunu geliştirdi Türkiye. Peki Hava SOŞ ve İHA SOŞ Türk Hava Kuvvetleri'ne ne katacak? Bu uçağın envantere girişi katkı yapmakla anlatılabilecek bir değişime sebep olmayacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin harekat tarzı kökten değişecek. Türkiye'nin Koral sisteminin karada elektronik harpte nasıl bir fark oluşturduğunu biliyorsunuz. Şimdi o gökyüzüne 50.000 feet irtifaya taşınıyor. Yani kapsama alanı binlerce kilometre kareye çıkıyor. Bu potansiyel sayesinde Türk Hava Kuvvetleri bir görünmezlik şemsiyesi kazanmış oluyor. Çünkü bu uçak düşman radarlarını kör ediyor. Yine aynı şekilde düşman radarlarını hedef takibi yapamaz hale getiriyor. Yani düşman füze ateşleyemeyeceği için Türk Hava Kuvvetleri
güvenli bölgede operasyon yapabilecek hale geliyor. Ve en önemli kısım şu ki bu uçağın envantere girişiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri ciddi bir psikolojik üstünlük kazanıyor. Kendinizi düşmanın yerine koyun. Sahada telsizleriniz çalışmıyor. Ordunun radarları kararıyor. Koordinasyon tamamen yok oluyor. Ve ciddi bir panik havası başlıyor. Böyle bir ortamda psikolojik üstünlüğü karşı tarafa kaptırmama şansınız var mı? Elbette yok. Yani kısaca özetlersek Havası Hoş projesi Türkiye'nin bugüne kadar hava kuvvetleri için yaptığı projelerin tamamından daha önemli bir proje ve Türk savunma sanayinin ulaştığı olgunluk seviyesini göstermesi bakımından da önemli. Bu uçaklar bu yıl envantere girecekler. Envantere girişiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'ni sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkaracaklar. Dünyanın en modern ve aşılması en güç hava güçlerinden biri haline getirecekler. Hele ki bu projenin en iyi olduğumuz alan olan insansız hava araçlarına da entegre edilmesi bambaşka bir senaryo ortaya çıkaracak. Geleceğin savaşlarında sinyallerin kontrolünü kim elinde tutuyorsa sahadan galip ayrılacak olan o olacak. Bu projeyle birlikte Türkiye tam olarak böyle bir pozisyona yerleşmiş oldu. İnşallah en kısa zamanda envantere girdiklerine de şahitlik ederiz. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.